Varak ve Clarabel'in gelişiyle yarattığı kısa heyecan, ardından bir başka uzun, kasvetli bir ay daha bekledi, bu süre zarfında eskisi gibi yalnız bir rahatsızlık içinde yaşadık. Gizhiga Nehri. Hafta hafta boyunca hiçbir şey getirmeden vefat ettim kayıp gemilerden gelen haberler ve nihayet kısa kuzey yazı kapandı, dağların üzerine kar yağdı ve ağır uzun süredir devam etti fırtınalar bir başka kışın hızla yaklaştığını haber verdi. Daha fazlası Onward ve Palmetto'nun San Francisco'dan sözde ayrılmasından bu yana 3 ay geçmişti ve onların görünmemesi, sadece onların da varsayımıyla denizde devre dışı kalmış veya kaybolmuş. 18 Eylül'de, binbaşı Abaza Sibirya'nın başkentine bir haberci göndermeye kararlı, telgraf şirkete talimatlar için geldi. Başında olduğumuz gibi ayrıldık ikinci kış, insan, alet veya malzeme olmadan, hariç 50.000 yalıtkan ve braket, hiçbir şey yapamadık. Hattın inşasını ve tek kaynağımız şirket tarafından bilinen hoş olmayan bir durum. Ancak 19'unda, bu kararın yürürlüğe girmeden önce, uzun zamandır beklenen bark Palmetto geldi, hemen ardından Rus Nikolaevsk'ten ikmal buharlı gemisi Sakhalin. İkincisi, rüzgardan bağımsız ve çok az su çektiğinde, hiç zorlanmadı barı geçip nehirin sığınağına ulaşmak, ancak Palmetto dışarıda demirlemek ve daha yüksek bir gelgit beklemek zorunda kaldı. Birkaç gündür soğuk ve tehditkar olan hava, kısa süreliğine kötüleşti ve 22'sinde rüzgar esiyordu güneydoğudan yakın kaşaklı üst yelken fırtınası ve yuvarlanan bir korumasız körfeze muazzam bir deniz akıyordu. En ciddi hissettiğimiz talihsiz barkın güvenliği için endişeler, ama su olarak nehrin ağzındaki barı geçmesine izin vermedi, başka bir yüksek gelgit gelene kadar hiçbir şey yapılamazdı. 23'ünde ise şimdi tüm umutlarımızın üzerinde dayanan Palmetto'nun da öyle olması gerektiği açıktır kaçınılmaz olarak karaya çıkacak. En ağır çapasını kırmıştı ve yavaş ama emin bir şekilde kayalık, dik kıyıya doğru sürükleniyordu nehrin doğu tarafında, hiçbir şeyin onu engellemeyemediği bir yerde. Paramparça edildi. Artık başka seçenek olmadığından, Kaptan Arthur kablosunu çıkardı, gemisini harekete geçirdi ve doğrudan ayağa kalktı nehrin ağzına doğru gelin. Artık karaya çıkmaktan kaçınamazdı bir yere ve yumuşak bir kum çubuğuna vurmak, daha iyiydi çaresizce siyah dik bir kaya duvarına doğru sürüklenmek, burada yıkım kesin olacaktı. Havlama cesurca içeri girdi ta ki deniz fenerinden sadece yarım mil uzaktaydı ve sonra karaya oturdu yaklaşık 7 feet derinlikte ağır bir şekilde suya giriyordu. Vurduğu anda başladı denizler ise dipte muazzam bir şiddetle vuruyordu çeyrek güvertesinin üzerine büyük beyaz sıçrama bulutları döküldü. Geceyi atlatması pek olası görünmüyordu. Olarak gelgit yükseldi. Ancak daha da ilerledi, nehrin ağzına kadar tam sel halinde, sadece 1/4 mil uzakta. Çok sağlam bir gemi olduğu için daha az zarar gördü beklediğimizden daha fazla hasar gördü ve gelgit dolduğunda gemi yüksekte yattı ve çubukta kuruydu, kaybından daha ciddi bir yaralanma olmadı sahte omurga ve bakır kılıfının birkaç bölümü. Güvertesi açılı olarak kıvrılmış halde kiriş uçları üzerinde yatarken 45 derecenin içinde, ondan bir şey çıkarmak imkansızdı depo tuttu, ancak hemen yükünü teknelerle boşaltmak için hazırlıklar yaptık başka bir gelgit onu dik pozisyona getirir çıkarmaz. Gemiyi kurtarma umudumuz azdı ama kurtarıldı gitmeden önce yükünün boşaltılması çok önemliydi parça oldu. Rus buharlı gemisi Sahalin'den Kaptan Tobez'in teklif etti tüm teknelerinin kullanımı ve mürettebatının yardımı ve ertesi gün 6 ya da 7 tekneyle işe başladık, büyük bir çakmak ve yaklaşık 50 adam. Deniz hala çok yüksek akmaya devam ediyordu, bark tekrar tabana vurmaya başladı, çakmak boğuldu ve kıyıdan yaklaşık 100 yard uzaklıkta tam yükle battı ve çeşitli kutular, sandıklar ve un fıçıları gelgitle birlikte nehirde yüzmek. Tüm bunlara rağmen talihsizlikler olsa da, teknelerle çalışmaya devam ettik, kabuğun etrafında onları yüzdürecek kadar su vardı ve o zamana kadar gelgit sona erdi, kurtardığımıza kendimizi tebrik edebiliriz açlıktan korunmamızı sağlayacak kadar erzak, her ne kadar o gece gemi paramparça olacak. 25'inde rüzgar yatıştı biraz şiddetle denizin batması ve kabuğun görünmüyordu ciddi şekilde yaralanmak için ikisini de kurtarma umudunu düşünmeye başladık gemi ve kargo. 25'ten 29 Eylül'e kadar tüm Sakhalin ve Palmetto'nun tekneleri, her ikisinin mürettebatıyla birlikte gemiler, sürekli olarak barktan malzeme taşımakla meşguldü kıyıya ve 30'unda Palmetto'nun yükünün en az yarısını güvenli bir şekilde taburcu edildi. Bizim değerlendirmemiz kadarıyla, ilk yüksek gelgitle denize açılmasını engelleyecek hiçbir şey yok Ekim ayında.
Dikkatli bir inceleme, onun hayır kararı aldığını gösterdi. Sahte omurgasının kaybından daha büyük bir yaralanma ve bu, Salih'in subaylarının görüşü onu daha az denize dayanabilir ya da yelkenine herhangi bir ölçüde müdahale ediyordu. Yeni bir ancak zorluk ortaya çıktı. Palmetto'nun mürettebatı tamamen siyahiydi ve binbaşı Abaza'nın bunu yapmayı niyeti olduğunu öğrenir öğrenmez o sonbaharda kabuğu San Francisco'ya gönderdiler, ancak hemen gitmeyi reddettiler, geminin denize yaramaz olduğunu ve tercih ettiklerini belirttiler. Kışı Sibirya'da geçirmek, onunla bir yolculuk riskini almak yerine Amerika. Binbaşı Abaza hemen subaylardan oluşan bir komisyon çağırdı. Salih'in tekrar incelemesini istedi ve başka bir inceleme yapmalarını istedi. Kabuğu hakkında yazılı olarak görüşlerini ona veriyorlar. Denize dayanıklılığı. Soruşturma yapıldı ve görüş şu şekilde verildi: Petropavlov, Kamçatka ve muhtemelen San Francisco'ya. Bu karar siyahilere okundu ama yine de reddetmekte ısrar ettiler. Onları uyardıktan sonra isyan sonuçları nedeniyle binbaşı liderlerinin öldürülmesini emretti. Zırhlı olarak Sakhalin gemisine alındı ve hapsedildi, kara delikte, ama yoldaşları hala direndi. Çok önemliydi. Palmetto'nun ilk yüksek dalga ile denize açılması önemliydi. Gel git. Çünkü mevsim çoktan çok ilerlemişti ve o da olmalı. Nehirde daha geç kalırsa kaçınılmaz olarak buz tarafından mahvolacaktı Ekim ortasında. Bunun dışında, binbaşı Abaza Yakuts'a gitmek zorunda kalacaktı. Buharlı gemi Salih'i aldı ve Sakhalin artık denize açılmaya hazırdı. Açık bir Kasım'ın öğleden sonrası, tam Sakhalin buhar almaya başladığı sırada başlangıç olarak, siyahiler majora serbest bırakırsa zırhladığı adamı ise yapacaklardı. En iyisi Palmetto'yu boşaltmayı bitirip sana geri götürmek. Francisco. Adam hemen serbest bırakıldı ve 2 saat sonra binbaşı Abaza Sakhalin ile Okots'a doğru yola çıktı, bize ise yarı harap olmuş gemimiz ve isyancı gemimizle elimizden gelenin en iyisini yaptık. Mürettebat. Barkın yükü hala yarı boşalmıştı ve biz sonraki 5 gün boyunca teknelerle boşaltmaya devam ettim, ama zordu, 24 saatte sadece 6 saat olduğu için cesaret kırıcı bir iş vardı. Bu süre boyunca tekneler gemiye ulaşabiliyordu ve bu 6 saat 11'den sabah 5'e kadar. Diğer tüm zamanlarda gemi uçlarının üzerinde yatıyordu ve etrafındaki su çok sığdı, bir tahta bile yüzdür. Mümkünse, zorluklarımıza ek olarak ve endişemiz, hava aniden soğudu, termometre düştü sıfıra, her gelgitle birlikte yüzen buz kütleleri gelip koptu. Geminin bakır levhalarının büyük tabakaları ve river kısa sürede buzlu parçalarla o kadar tıkandı ki buna mecbur kaldık tekneleri halatlarla ileri geri çekmek. Hava koşullarına rağmen, su ve buz ile birlikte, geminin yükü yavaş ama istikrarlı bir şekilde terhale gönderildi ve 10 Ekim'e kadar gemide hiçbir şey kalmadı. Sadece birkaç domuz kuruğun, biraz tuzlu sığır eti ve domuz eti hariç, 75 ya da 100 ton kömüre ihtiyaç duymadı. Biz onu balast olarak San Francisco'ya taşımaya kararlıydı. Gelgitler her geçen gün ardışık bir şekilde yükseliyordu ve 11'inde Palmetto neredeyse 3 yıl sonra ilk kez yüzdü. Haftalar. Omurgası barı aşar atmaz, içine sallanıyordu kanal, denize doğru ve hafif keç çapalarıyla demirli, hazır ertesi gün başlamak için. Yoğun soğuk havadan beri bir önceki hafta, siyah mürettebatı daha fazla ifade etmemişti. Sibirya'da kış geçirme arzusu ve rüzgar yön değiştirmezse aniden güneyde, onu engelleyecek hiçbir şey göremedik. Nehirden güvenle çıkmak. Rüzgar bu sefer elit oldu ve 12 Ekim saat 14'te Palmetto gemiyi silkildi. Uzun kıvrımlı yelkenler ve üst yelkenler, keç çapalarının kablolarını kesiyor ve kuzeydoğudan hafif bir esintiyle, yavaşça Kızıl'a doğru ilerledi. Körfez. Kulağıma hiç bu kadar tatlı bir müzik gelmemişti, bu kadar doyurucu, yo hev, ho, diye konuştu siyah mürettebatı üst yelkenleri savarlarken barın dışında. Kabuk güvenle denizdeydi. O da bir gün değildi, kısa sürede kaçmayı başardı. Ayrılışından bir haftadan kısa bir süre sonra, nehir ve körfezin üst kısmı o kadar buzla doluydu ki hareket etmesi ya da tamamen kakaz olmasından kaçınması imkansız olurdu. İkinci kışın açılışında girişimin perspektifleri olaydan beri hiç olmadığı kadar olumlu oldu. Başlangıç. Şirketin gemileri, doğru, çok geç kalmıştı gelişleri ve onlardan biri, ilerlene, hiç gelmemişti. Ama Palmetto 12 ya da 14 adam daha ve tam bir adam getirmişti. Alet ve erzak temin edildiği için binbaşı Abaza Yakuts'a gitmişti. 6 ya da 800 yerli işçi tutun ve 300 satın alın atlar ve umudumuz ki Şubat ayının ilk günü iş bulur. Hattın tamamı boyunca hızla ilerledi.
Palmetto'nun ayrılmasından hemen sonra mümkün olan en kısa sürede Teğmen Sandford ve onun getirdiği 12 adam yerleşimin üstündeki Giziga Nehri üzerindeki ormanlar, onlara malzeme sağladı baltalar, kar ayakkabıları, köpek kızakları ve erzaklar ve onları çalıştırmak direkleri kesmek ve evler inşa etmek, dağıtmak üzere Giziga ile Penjinsik Körfezi arasındaki bozkırlar. Ayrıca küçük bir grup gönderdim Bay Wheeler'ın komutasındaki yerlilerden 5 ya da 6 balyoz yükü ile Yamsa Teğmen Arnold için baltalar ve erzaklar, ayrıca gönderilecek raporlar binbaşı Abaza'ya iletildi. Şu anda başka bir şey yapılamazdı Okhotsk denizi kıyısında ve ben tekrar başlamaya hazırlandım kuzey için. Teğmen Bush'tan hiçbir şey duymamıştık ve geçen Mayıs ayının ilk gününden beri parti yapıyorduk. Tabii ki kesim ve rafting konusunda ne kadar başarıya ulaştığını merak ediyordu. Ana Dyr nehrinde direkleri ve planları nelerdi? Kış. Palmetto'nun Giziga'ya geç varışı bizi etkilemişti. Anadir'a gönderilen geminin de gözaltına alındı ve Teğmen Bush ile ekibini çok hoş olmayan hatta tehlikeli bir durum. Binbaşı Abaza bana yönlendirmişti, bu nedenle, Okhotsk'a yelken açtığında, ilk kış yolundan gitmek üzere Anadir'sa gidip şirketin gemilerinin burada olup olmadığını öğrendi nehrin ağzı ve Bush'un yardıma ihtiyacı olup olmadığı. Olarak Giziga'da beni tutacak bir şey kalmamıştı, toplarımı topladım kamp ekipmanı ve ekstra kürk kıyafetler, 5 kızak çayla dolmuş, şeker, tütün ve erzak ile 2 Kasım'da 6 erzakla başladı son Arktik çemberi yolculuğum için kazaklar. Tüm Sibirya deneyimlerimde böyle bir sefer hatırlamıyorum. Bu kadar yalnız ve kasvetli. Ulaşımı korumak için, ben Amerikalı arkadaşlarımı yanımda götürmemeye karar vermişti. Ama tarafından birçok sessiz kamp ateşi içinde kendinden inkar eden ekonomimden pişman oldum ve, Fidus'umun, içten kahkahalarını ve neşeli saçmalıklarını özlüyorum açıkçası. 25 gün boyunca medeni bir insanla karşılaşmadım, ana dilimde bir kelime olmak ya da konuşmak ve bunun sonunda zeki bir Amerikan köpeğiyle konuşmaya sevinmeliydim. Yalnızlık, diyor Beecher, sosyal hayat için geri kalanlar için ne kadar önemlidir müzik, ama tamamen, yalnızlıktan oluşan bir yolculuk artık yok tamamen dinlenmelerden oluşan bir müzik parçasından daha eğlenceli, sadece bir canlı hayal gücü her ikisinden de her şeyi yaratabilir. Penjinsik Körfezi kıyısındaki Quill'de ayrılmak zorunda kaldım iyi niyetli kazaklarım ve sürücü olarak yarım düzine aptal var, somurtkan, tıraş kafalı koraklar ve o zamandan beri daha yalnız kaldım her zamankinden daha iyi. Kazaklarla biraz konuşabilmiştim ve kamp ateşinin başında uzun kış akşamlarını geçirmeyi başarmıştı onlara tuhaf inançları ve batıl inançları hakkında sorular sorgular ve Sibirya yaşamına dair karakteristik hikayelerini dinlemek, ama şimdi, Korak dilini konuşamadığım için kesinlikle yoktu eğlence için bir kaynak. Yeni sürücülerim en çirkin, en kötü görünümlü Koraklardı Penjinsik Körfezi'nin tamamında seçim yapmak mümkün olurdu yerleşimler, İnatçılıkları ve somurtkan aptallıkları beni içeride tutuyordu Quill'den ayrıldığımızdan beri kronik bir kötü mizah hali, Penjina'ya ulaştı. Sadece onları periyodik olarak onları çalıştırabilir miyim? Kamp yapma sanatı kötü havada rahatça hiçbir şey bilmiyorlardı ve onlara öğretmeye hiç çaba göstermedim. Tüm talimatlarıma rağmen ve illüstrasyonlar, gece gece derinlere kazmaya devam ederlerdi yangın için kar üzerinde dar bir delik ve üstünde çömelmek benim için kamp kurarken bir kuyunun kenarındaki kurbağalar gibi. Yemek yapma sanatı hakkında eşit derecede cahildiler ve asla anlayamayacakları konserve erzaklar. Neden içeriği kaynatılmalıdır? Ancak tam olarak benzer bir başka kişinin içeriği kutu kızarmalı, biri çorbaya, diğeri ise pasta, ertesi gece ciddiyetle tartıştıkları sorulardı gece ama asla anlaşamayacaklardı. Şaşırtıcıydı bu deneyleri ara sıra bu içerikler üzerinde denedilerdi anlaşılmaz teneke kutular. Bana getirdikleri domatesler kızarmış tereyağı ile kekler, şeftali, konserve dana etiyle karıştırıp haşlanmış çorba, tatlandırdıkları yeşil mısır ve kırdıkları kurutulmuş sebzeler taşlarla topalara dönüşür. Hiçbir tesadüfle bu konuya ulaşmadılar. Doğru kombinasyon, tabii sürekli üzerlerinde durmazsam ve kendi akşam yemeğimin hazırlanmasına şahsen denetlik yaptım. Cahil olarak ancak bu tuhaf Amerikan yenilebilir ürünlerinin doğasındaydılar, her zaman onları tatmak için büyük bir merak gösterirlerdi ve bu şekilde yapılan deneyler bazen çok eğlenceliydi. Bir akşam, yakında Şestakova'dan ayrıldıktan sonra, beni turşu yerken gördüler ve bu asla gelmemiş bir şeydi sınırlı gastronomik deneyimlerinin kapsamını istediler tadına göre bir parça. Sonucun ne olacağını iyi bildiğim için partideki en kirli,
En kötü görünümlü serseriye tam bir salatalık ve ona iyi bir ısırık almasını işaret etti. Onu dudaklarına götürürken yoldaşları nefessiz merakla onu izliyordu, nasıl hoşlandığını görmek için. Bir an için yüzünde şaşkınlık ve hayranlık karışımı bir ifade vardı ve tiksintiyle karşı konulmaz derecede saçmaydı ve memnun görünüyordu hoş olmayan parçayı tükürmek, ama güçlü bir çabayla kendini kontrol etti, yüz hatlarını korkunç bir taklit haline getirdi, memnuniyetle dudaklarını şaklattı, akmıl olduğunu ilan etti, ne Melkin, çok iyi ve turşuyu bir sonraki komşusuna verdi. Sonuncusu da beklenmedik duruma aynı derecede şaşırmış ve tiksinmişti, ekşi bir şekilde davranıyordu ama hayal kırıklığını kabul etmek ve dalga geçmek yerine diğerleri ise lezzetliymiş gibi davrandı ve uzattı, devam ediyor. 6 kişi ardışık olarak bu şeffaf farsı gerçekleştirdi en büyük ciddiyetle, ama hepsi tattıktan sonra ve hepsi mağdur olduktan sonra aynı anda, "Tae" diye patladılar. Şaşkınlık yarattı ve uzun süredir bastırdıkları kişilere özgürce ifade verdi tiksinti duyguları. Şiddetli tükürme, öksürme ve yıkılma, karla dolu ağızlar suçları, bu patlamanın ardından gelmiş, turşu zevki alışılmış bir şeydir ve o adam aborjininle devlet buna sahip değildir. Ancak beni özellikle eğlendiren şey ise birbirlerine nasıl dayattıklarını. Her biri bağımsız ılkorak, mağdur olduğunu fark eder etmez hemen bir sonraki adamı mağdur ederek intikam alma zorunluluğu ve birini değil turşuda kötü bir şey olduğunu kabul ederlerdi. Ta ki hepsi tatmıştı. Sefalet arkadaşlığı sever ve insan doğası dünyanın her yerinde aynı. Sonuçtan memnun olmalarına rağmen bu deneyden hiç vazgeçmediler. Ama yine de devam ettiler, açtığım her teneke kutudan numune istemelerini istedi. Hemen önce Penjine'ye ulaştığında ise bir felaket yaşandı ve bu rahatlama beni onların inatçılığından kurtardı ve onları batıl inançla etkiledi. Teneke kutulara olan saygı, bundan sonra hiçbir tanıdıklık asla mümkün değil, aşıldı. Gece kampa geldiğimizde alışkındık, konservelerimizi sıcak kül ve közlerle dolu bir yatağa çevirdik, çözülmesi için ve sürücülerime bunu kutular bitene kadar yapmamaları konusunda defalarca uyarıda bulundum, açılmıştı. Tabii ki onlara açıklayamadım ki buhar birikmesi kutuların patlamasına neden olurdu. Ama söyledim onlara, eğer bir delik açmazlarsa, Atkin, kötü olurdu, kutuyu ateşe koymadan önce üzerini kapat. Ancak bir akşam, bu önlemi almayı unuttu ya da ihmal etti, hepsi ateşin etrafında çömelerek meditasyona dalmış, kutular aniden büyük bir patlamayla patladı, serbest bırakıldı devasa buhar bulutu ve kaynayan sıcak kuzu parçacıkları her yönde. Kamp ateşinin altında aniden bir volkan açılsaydı, koraklar bundan daha çok üzgündü. Vakit ayıracak olmaları yoktu, yukarı kalkıp kaçtılar, böylece topukları hava, "Kammuk" diye bağırdı. Şeytan ve kendilerini kaybedip teslim ettiler. Güçlü kahkahamım sonunda onları rahatlattı ve biraz da etkiledi, anlık paniklerinden utanıyorlardı. Ama o zamandan itibaren teneke kutuları yüklü perküsyon mermiymiş gibi tutuyordu ve bir daha asla içindekilerden bir parça tatmaya ikna edilmemeli. Okhotsk kıyısından ayrıldıktan sonra Anadirs'a doğru ilerleyişimiz deniz çok yavaştı, hem günlerin kısalığı hem de yeni yağan karın derinliği ve yumuşaklığı. Sıklıkla, 10 yıl ya da 15 mil boyunca bir yol açmak zorunda kaldık, ağır yüklü kızaklarımız için kar ayakkabıları ve o zaman bile yorgunluğumuz için köpekler yumuşak pudra gibi sürüklenmelerde zar zor mücadele edebiliyordu. Hava da o kadar soğuktu ki, değişken termometrem, sadece gösteriyordu ve neredeyse işe yaramazdı. Birkaç gün boyunca ampulden cıva hiç çıkmadı ve sadece tahmin edebildim. Sıcaklık, akşam yemeğimin o kadar hızlı donmasıyla yangından alındı. Çorba birden fazla kez sıvıdan bir sıvıya dönüştü, ellerimde katı ve yeşil mısır teneke tabağıma dondu, yemeği bitir. Gizhiga'dan ayrıldıktan 14. gün yerliğe ulaştık. Penjine yerleşimi, Anadirs'a 200 verst uzaklıkta. Bizimki o yere geçen Mayıs'tan beri ilk varışı ve tüm köyün nüfusu, erkekler, kadınlar, çocuklar ve köpekler, topluca bizi karşılamaya geldi, en neşeli gösterilerle. 6 ay en son garip bir yüzü gördüklerinden ya da ondan haber aldıkları zamandan beri geçmişti. Dış dünyayı ve yarım düzine kişiden selam vermeye başladılar, paslı eski tüfekler, sevinçlerinin hafif bir ifadesi olarak. Gizhiga'dan ayrılırken karşılaşacağımı kendinden emin bir şekilde bekliyordum. Yolda bir yerde Bush'tan haber ve raporlar getiren bir kurye ve vardığımda çok hayal kırıklığına uğradım ve biraz da endişelendim. Penjina, Anadirk'tan kimsenin oraya gelmediğini fark etti ve partimizden önceki olaydan beri hiçbir haber alınmamıştı. Bahar
Bir şeylerin yanlış olduğuna dair bir ön sezi hissettim, çünkü Bush Giziga'ya ilk sefere kadar bir kurye göndermesi için açıkça talimat verilmişti kış yolu ve artık Kasım ayının sonlarıydı. Ertesi gün en kötü beklentilerim gerçekleşti. Geç dönemde akşam, Rus köylülerinden birinin evinde otururken çay içerken, Anadirski Yaydut, birisi Anadirk'tan geliyor ve karşılaştığım evden aceleyle dışarı koştum. Uzun saçlı Anadisk rahibi tam kızakından inerken kapının önünde. İlk sorum tabii ki, Bush nerede, oldu. Ama kalbim burkuldu çünkü rahip cevap verdi, Bokeyçyevozuneyet, Tanrı sadece biliyor. Ama onu en son nerede gördün, nerede geçirdi yaz, sordum. Onu en son Ana Dyr nehrinin ağzında gördüm, Temmuz ayında, dedi rahip ve o zamandan beri hiçbir şey duyulmadı ondan. Birkaç soru daha tüm kasvetli hikayeyi ortaya çıkardı. Bush, Macri, Harder ve Smith Haziran ayında Ana Dyr nehrinden aşağı inmişti, üzerinde inşa edilmesi amaçlanan büyük bir istasyon salına sahip bankalar. Bu evleri gerekli noktalarda diktikten sonra, kanolarla Ana Dyr körfezine giderek şirketin gelişini beklediler. San Francisco'dan gelen gemiler. Burada rahip onlara katıldı ve birkaç hafta onlarla yaşadı. Ama Temmuz sonlarında az olan tedarikleri erzak bitmişti, beklenen gemiler gelmemişti ve rahip yerleşime döndü ve talihsiz Amerikalıları geride bıraktı, nehrin ağzında yarı aç bir durumda. O zamandan beri zamanla onlardan hiçbir şey duyulmamıştı ve rahip hüzünle, Tanrı sadece biliyordu, nerede olduklarını ve başlarına ne geldiğini söylüyordu. Bu kötü haberdi, ama en kötüsü değildi. Sonuç olarak, Ana Dyr nehrinin somon balıkçılığının tamamen başarısızlığı sezon içinde, Anadirk'te korkunç bir kıtlık patlak vermişti. Sakinler ve neredeyse tüm köpekler açlıktan ölmüştü ve köy neredeyse terk edilmişti. Köpeği olan herkes kızak, birlikte gezgin çupçileri aramaya çıkmıştı, bir yaz daha yaşayabilirdi ve kalan birkaç kişi yerleşim yeri, botlarını ve rengeyi derisi parçalarını yiyordu, kendilerini hayatta tutmalarını sağlarlar. Ekim başında bir grup yerli halkı içeri girmişti, Bush ve arkadaşlarını köpek kızaklarında aramak, ancak bir aydan fazla ayrılmalarından bu yana geçmişti ve henüz dönmemişlerdi. Büyük ihtimalle büyük ıssız yerde açlıktan ölmüşlerdi. Başlangıçta zorunlu olarak Alt Anadir'in ovalarına karşı sadece 10 günlük erzak vardı ve karşılayıp karşılamayacağı şüpheliydi, daha fazlasını sağlayabilecek dolaşan çupçayılır. Kuzey bölgesinden duyduğum ilk haber buydu, bir Anadirk'te kıtlık, Bush ve ekibi Temmuz'dan beri yok ve 8 Ekim ortasından beri kayıp olan yerliler ve köpek kızakları. Ben yaptım, durumun daha kötü olabileceğini göremedim ve bir uykusuz bir gece boyunca durumu düşünerek ve karar vermeye çalışırken bir operasyon planı vardı. Ne kadar başka bir yolculuktan korktuğuma rağmen Anadir'in kış ortasında ağzında, ondan kaçınmanın bir yolunu göremedim. The Bush'tan 4 aydır hiçbir haber alınmamış olması bunu kanıtladı, bir talihsizlikle karşılaşmıştı ve açıkça benim görevim vardı. Ana Dyr Bey, onu arama için bir ihtimal varsa. Açık, ertesi sabah bu yüzden köpek maması almaya başladım ve geceye kadar 2000 kurutulmuş balık ve bir miktar balık toplamıştım. Fokların yağını en az 5 köpek takımına yetecek diye düşünüyordum 40 gün. Sonra bir gezgin korak grubunun şefini çağırdım, Penjina yakınlarında kamp kurmuş ve onu ikna etti, geyik sürüsünü Anadir'sa sürüyor ve yeterince öldürür, başka yardım alana kadar yiyecekle aç kalan sakinleri. Ben de 2 yerli halkı köpek kızaklarıyla Giziga'ya gönderdi, bir mektup ile Rus valisi, ona kıtlık hakkında bilgi verdi ve bir diğeri Dodda, onu eline getirebileceği tüm köpek kızaklarını erzakla yüklemesi için yönlendirdi ve onları hemen Penjina'ya gönderirim, orada düzenlemeler yapacağım, kıtlık çektiği yerleşime gönderileri. 20 Kasım'da Anadisk için en iyi 5 kişiyle başladım, erkekler ve Penjina'nın en iyi köpek takımlarından eşit sayıda yer almıştır. Bu adamlar ve yanıma götürmeyi düşündüğüm köpekler, Ana Dyr nehrinin ağzına Anadir'sa varmadan önce Bush'tan hiçbir şey duymadım. Kızakların bozduğu yoldan faydalanıyoruz, rahibin olduğu gibi, Anadir'sa benden daha hızlı ilerledik bekleniyordu ve 22 Kasım'da bir sıra dağının eteğinde kamp kurduk. Raski Krebet olarak bilinen alçak dağlar, sadece 30 verst güneyde yerleşimin için. Varış noktamıza daha önce ulaşma umuduyla ertesi sabah bütün gece seyahat etmeyi planlamıştık. Ama bir fırtına hava kararmadan hemen önce çok uygunsuz şekilde ortaya çıktı ve bizi engelledi geçidi aşmak. Gece yarısı civarında rüzgar biraz durdu,
Ay ara sıra bulutlardaki yarıklardan çıkıyordu ve korkuyla daha iyi bir fırsatımız olmaması gerektiği için yorgun köpeklerimizi uyandırdık ve dağa tırmanmaya başladı. Vahşi ve yalnız bir sahneydi. Kar, geçitten yoğun bulutlar halinde sürükleniyordu, yarı saklanıyordu her iki yandaki çıplak beyaz zirveleri ve tüm yükselirken arkamızda manzara. Ara sıra sisli ay ışınları uçan kar bulutlarının arasından hafifçe mücadele edip ışık tutacaktı bir an için başımızın üzerindeki dağın büyük, çıplak yamacı, sonra aniden karanlık buharla boğulacaklar, rüzgar tekrar vadiden kükreyerek gelirse her şey kaybolurdu bulutlar ve karanlık. Kör ve nefes nefese kalmaya çalışarak sonunda kazandık zirveye ulaştık ve yorgun köpeklerimizi dinlendirmek için bir an durduk, uzun bir karanlık nesne sırasını görünce aniden irkildiler sadece birkaç metre ötedeki çıplak dağın zirvesinden hızla geçiyor ve yeni çıktığımız vadiye daldık. Yakaladım sadece bir anlık gördüm, ama köpek kızakları gibiydiler ve harika bir şekilde peşimize başladık. Köpek kızaklarıydılar ve biz yaklaştıkça, aralarında önceki kış Anadirk'ta bıraktığım ve tanıdığım eski fok derisi Pavoska'yı tanıdım bir Amerikalı tarafından işgal edilmeli. Kalbi hızla atıyordu heyecanla kızağımdan fırladım, Pavoska'ya doğru koştum ve İngilizce olarak sordu, "Kim o?" Yüzleri tanıyamayacak kadar karanlıktı. Ama, "Bush," cevabını veren sesi iyi biliyordum ve asla öyle olmadı sesiniz daha hoş geldiniz. 3 haftadan fazla bir süredir bir şey görmemiştim yurt vatandaşı ne İngilizce konuşuyordu, yalnızdım ve moralim üzgündü sürekli talihsizlikler biriktirerek, aniden gece yarısı ıssız bir dağın zirvesi, bir fırtınada eski bir dost ve yoldaşla karşılaştım neredeyse ölü olarak kabul etmiştim. Neşeli bir buluşmaydı. Ana-Dyr körfezine Bush ve ekibini arayan yerliler güvenle geri döndüler, Bush'u da yanlarında getirdiler ve Bush yola çıktı Giziga kıtlık haberini taşımak, erzak ve yardım almak için. Fırtına tarafından durdurulmuştu, bizim gibi ve fırtına azaldığında gece yarısı ikimiz de karşı taraflardan geçmeye başlamıştık dağda ve böylece zirvede buluşmuştu. Birlikte güney tarafındaki terk edilmiş kampıma geri döndük. Dağ, hala sönen ateşimin közlerini uçurdu, aşağıya yayıldı ayı derisimizi ve orada oturup konuştuk, ta ki kutup gibi beyaz olana kadar karla birlikte ayılar ve doğuda gün doğmaya başladı. Bush daha kötü haber getirdi. Onlar, Ana-Dyr, rahibin bana zaten bildirdiği gibi, erken dönemde Haziran ayında ve orada şirketin gemilerini neredeyse 4 kez beklemişti aylarca. Erzakları sonunda tükenmişti ve bitmişti yakalayabildikleri az sayıdaki balıkla geçinmek zorunda kaldılar günbegün, yakalayamadıkları zaman aç kalıyorlardı. Tuz için eski bir domuz fıçısının asalarını kazıdılar, bu fıçı orada bırakılmıştı Macri'nin kampında geçen kış ve kahve için yanmış içtiler pirinç suyu. Ancak sonunda tuz ve pirinç başarısız oldu ve değişmeyen ve çoğu zaman az olan haşlanmış balık diyetine indirildi, kahve, ekmek ya da tuz. Büyük bir yosun bataklığının ortasında yaşamak en yakın ağaca 50 mil uzaklıkta, sadece bir şey için deri giyiyor başka herhangi bir şey, sık sık açlıktan muzdarip olan, sürekli işkence gören sivrisineklerden korunamıyorlar ve gündüz gün sonra ve hafta hafta hiç gelmeyen gemiler için durum kesinlikle berbattı. Şirketin kabuğu Golden Gate nihayet Ekim ayında geldi, 25 adam ve küçük bir adam getirdi buharlı gemi, ama kış çoktan başlamıştı ve 5 gün sonra, geminin yükünü boşaltmayı bitirmeden önce, buz tarafından mahvoldu. Mürettebatı ve neredeyse tüm malzemeleri kurtarıldı, ancak bu talihsizlikle parti sayısı 25'ten çıkarıldı 47'ye kadar, ancak buna karşılık gelen bir artış olmadan geçimleri için erzaklar. Neyse ki ulaşılabilir mesafede gezgin çukçu grupları vardı ve Bush onlardan başarı elde etti önemli miktarda rengeyi satın alarak bunları dondurulup gelecekte kullanılmak üzere saklanıyordu. Deniz uçağının donmasından sonra Ana-Dyr Nehri, Bush geride kalmıştı, Macri'nin önceki kış olduğu gibi, yerleşime ulaşma imkanı olmadan, 250 mesafe miles, ancak bu zorluğu önceden görmüş ve emirleri şu adreste bırakmıştı Anadisk, nehir önünden önce kanolarla dönmezse kapalı, köpek kızakları yardımına gönderilmeli. Buna rağmen köpek kızaklarının gönderildiği kıtlık ve Bush, 2 adamla birlikte, Anadirs'a geri döndü. Kıtlık içinde olan yerleşimin bulunması ve terk edilmiş, bir an bile gecikmeden Giziga'ya doğru yola çıkmıştı, onun yolda ölüyor ve aç köpekler. O halde, Bush ile Rusya krebetinin zirvesinde. Buluştuğumda durum kısaca şöyleydi. Ana-Dyr Nehri'nin ağzında,
250 mil uzaklıkta 44 adam yaşıyordu en yakın yerleşimden, yetecek erzak yoktu kış boyunca ve kaçma için hiçbir yol olmadan. Anadis köyü terk edilmişti, birkaç köy hariç. Penjina'daki takımlar için kuzey bölgesinde müsait köpek yoktu Okhotsk denizinden Bering Boğazı'na kadar olan bölge. Böyle bir şekilde koşullar, ne yapılabilirdi? Bush ile bu konuyu konuştuk bütün gece, yalnız kamp ateşimizin yanında, Rus krebetinin altında, ama hiçbir karar veremedi ve 3-4 saat uyuduktan sonra Anadirs'a doğru yola çıktık. Öğleden sonra geç saatlerde arabayla yerleşim, ama artık yerleşim olarak adlandırılamazdı. İkisi üst köyler, Osoin ve Pokorukov, önceki kış öyle canlı bir görünüm sunmuştu ki, şimdi yoksun kalmışlardı tek bir sakin vardı ve Markova'nın kendisi sadece birkaç kişiyle doluydu köpekleri ölmüş ve bu yüzden ölen aç aileler kaçamamak. Gelişimizi duyuran uluma korosu yoktu. Hayır insanlar bizi karşılamaya geldi, evlerin pencereleri ahşap kepenkler ve yarı gömülü sulular, kar kırılmamıştı yollar ve tüm köy sessiz ve ıssızdı. Sanki sakinlerin yarısı ölmüş, diğer yarısı ise gitmişti cenazeye. Bush'un küçük bir kütük evde durduk. Karargahını kurdu ve günün geri kalanını kendi deneyimlerimizi konuşuyoruz. Bulunduğumuz hoş olmayan durum artık neredeyse tamamen Anadirk'taki kıtlık nedeniyle yaşandı. Geç geliş ve Golden Gate'in ardından gelen enkazın etkisi elbette harikaydı talihsizlik, ama geri döndürülemez olmazdı, eğer kıtlık bizi tüm ulaşım araçlarından mahrum bıraktı. Sakinler Anadirs'ın yanı sıra Sibirya'daki diğer tüm Rus yerleşimlerinin de, varlıkları doğrultusunda, deniz kraliyetine giren balıklara bağlıdır. Her yaz nehirler yumurtlamak için kullanılır ve binlerce kişi tarafından yakalanır yukarı doğru ilerleyen Kriyoksun sığ sularına doğru ülkenin iç kesimlerinde. Bu göçler balıklar düzenlidir, yerli halklar sağlamakta zorlanmaz. Bol miktarda yiyecekle kendilerini, ama her 3-4'te bir yıllar geçti, açıklanamayan bir sebepten dolayı balıklar gelmez ve takip eden bir kış tam da benim Anadirk'ta tarif etmişlerdir, ancak sık sık çok daha kötü bir durum. 1860'da 450'den fazla yerli açlıktan öldü. Penjinsk Körfezi kıyısındaki yerleşimler ve Penjinsk Yarımadası Kamçatka, Rusya'dan beri defalarca kıtlıklarla sarıldı fetih etkisi altında kaldı ve nüfusu yarıdan fazla azalana kadar. Gergin koraklar olmasaydı, onlar devasa geyik sürüleriyle aç kalan insanlara kesinlikle inanıyorum Sibirya'nın yerleşik nüfusu, Ruslar dahil, Çağınsız, Yukagir ve Kamçadılz ise çok kısa sürede yok olurdu 50 yıl. Yerleşimlerin birbirine olan büyük mesafesi ve yazın herhangi bir iletişim aracının olmaması, her köy tamamen kendi kaynaklarına bağımlı ve önleyici karşılıklı destek ve yardım, ta ki çok geç olana kadar oldu. Bu kıtlıkların ilk kurbanları her zaman köpeklerdir ve böylece insanlar tek ulaşım araçlarından mahrum kalmışlar, kıtlık bozukluğundan kurtulamaz ve yemekten sonra botları, fok derisi tangaları ve tabaklanmamış deri parçaları, sonunda saf açlıktan ölecekler. Ancak bunun için, kendi dikkatsizliği öncelikle tespitsizlik sorumludur. Balık yakalayıp kurutabilirler bir yılda 3 yıla yetecek kadar, ama bunu yapmak yerine, onlar bir kış boyunca zar zor yeterli yiyecek sağlayacaklar ve bir sonraki gün açlık riskini değerlendirin. Ancak deneyimim yok sert, ne kadar büyük olursa olsun, acı çekmez, onlara ihtiyat öğretmez. Bir adam bir kış açlıktan zar zor kurtuldu, aynı şekilde devam edecek bir sonraki oyunda risk at, biraz ekstra zahmet çekip bir tane yakalamak yerine birkaç balık daha. Kıtlığın kaçınılmaz olduğunu gördüklerinde bile, şiddetini hafifletmek veya rahatlama sağlamak için hiçbir önlem almayın, ta ki kendilerini tamamen koyacak tek bir lokma bile yok bulurlar ağızlar. Anadirk'tan biri bana bir keresinde, bu sırada bunu anlattı. Sadece 5 günlük köpek maması kaldığını söyledi. Ama, dedi ben, o 5 günün sonunda ne yapmayı düşünüyorsun? Bokeyçyevozuneyet, Tanrı bilir, karakteristik bir yanıttı ve yerli adam, sanki hayır meselesiymiş gibi umursamazca arkasını döndü sonuç neyse. Keşke Tanrı bilseydi, sanki başkalarının bilip bilmemesi çok az fark ederdi. Sonra köpeklerine deposunda son kurutulmuş balıkları yedirmişti, öyle olacaktı daha fazlasını aramak için yeterli zaman, ama o zamana kadar teklif etmedi gereksiz zahmetleri ödünç almak. Bu iyi bilinen pervasızlık ve yerlilerin dikkatsizliği sonunda Rus hükümetini Kuzeydoğu Sibirya'daki birkaç yerleşimde bir balık tasarruf bankası olarak adlandırılabilecek özel bir kurum veya açlık sigorta ofisi
Başlangıçta kademeli olarak organize edildi. Bankanın sermaye stokunu oluşturan yaklaşık 100.000 kurutulmuş balık yani yukala yerli halktan satın almak. Her erkek yerleşimin sakinleri ise yasa gereği bu ödemeyi ödemek zorundaydı. Yakaladığı tüm balıkların her yıl 1/10'ını banka yapardı ve hiçbir bahane yoktu, başarısız olduğu için kabul edildi. Böylece oluşturulan fazla fon her yıl eklendi, yılını başkente kadar uzatır, böylece balıklar gelmeye devam ettiği sürece bankanın kaynakları düzenli olarak sürekli birikiliyordu. Ancak balıklar herhangi bir nedenle başarısız olup kıtlık yaşandığında tehdit ediliyordu, her depozitocu, ya da daha kesin olarak, vergi mükellefi, bankadan yeterince balık ödünç almasına izin veriliyordu. Acil ihtiyaçları, aynı şeyi geri vermesi şartıyla sonraki yaz, yıllık 10 yıllık düzenli ödeme ile birlikte St. Bir zamanlar tamamen kurulmuş bir kurumun olduğu açıktır. Böyle bir temel üzerinde ve bu ilkelerle yönetilen bir şey asla başarısız olmazdı, ancak kurutulmuş balık sermayesini sürekli artırdı, ta ki yerleşim olasılığına karşı tamamen güvenli olurdu kıtlık. Kolima'da, Arktik Okyanusu'ndaki bir Rus karakolunda, deney ilk denendi, tam bir başarı oldu. Banka köy sakinlerini şiddetli kıtlıklar sırasında ayakta tuttu. 2 yıl ardışık 2 yıl ve 1867'deki başkenti 300.000 kişiye ulaştı. Kurutulmuş balık ve yılda 20.000 balık biriktiriyordu. Anadisk, bir Rus askeri üssü olmadığı için bu tür bir bankaya sahip değildi. Ama çalışmamız bir yıl daha devam etseydi, dilekçe vermeyi planlıyorduk. Hükümet, bu tür kurumların tüm organizasyonları için hattımızın tüm güzergahı boyunca Rus ve yerli yerleşimler. Bu arada, kıtlık giderilemezdi ve Aralık ayında 1867'de zavallı Bush kendini 600 verst uzaklıktaki terk edilmiş bir yerleşimde buldu. Giziga'dan parasız, erzaksız ve imkansız taşıma aracı, ama 44 kişilik çaresiz bir grupla, Ana Dyr Nehri'nin ağzı, ona destek olarak bağlıydı. Bir bina böyle koşullarda telgraf hattı söz konusu bile değildi. Hepsi umabileceği şey, partilerine tedarik sağlamak olurdu. Yakut'tan atlar ve adamlar gelene kadar erzak sağlanmalıdır, onun işine devam etmesini sağlayacak. 29 Kasım'da, artık yardımcı olamayacağımı fark ettim. Anadirsi ve sadece Bush'un daha hızlı yemesine yardımcı olduğumu söylediğimi erzak kıtlığı azdı, 2 Penjina kızağı ile başladım Giziga. Kuzey bölgesini tekrar ziyaret etmedim ve ziyaret edeceğim başka bir zamana değinmek için bir fırsatım yok. Burada kısaca anlatacağım az olduğu ise sonrasında mektup yoluyla öğrendiğim az sayıda şirket çalışanlarının talihsizlikleri ve mutsuz deneyimleri. Giziga'dan sipariş ettiğim kızaklar Penjina'ya ulaştı. Aralık sonlarında yaklaşık 3.000 pound fasulye, pirinç, sert ekmek ve çeşitli mağazalar. Varışları mümkün olan en kısa sürede Bush partiye yarım düzine kızak ve az miktarda erzak Ana Dyr Nehri'nin ağzında ve Şubat ayında geri döndüler, 6 adam getiriyor. Ama bir şeyler başarmaya kararlıydım. Küçük bir şey, Bush bu 6 adamı Miyan Nehri kıymalarında, yaklaşık bir noktaya gönderdi. Anadirk'tan 75 verst uzaklıkta ve kar ayakkabıları üzerinde çalışmaya başladılar. Hat boyunca direkler kesiyordu. Kışın ilerleyen saatlerinde bir tane daha keşif gezisi Ana Dyr körfezine gönderildi ve 4 Mart'ta ayrıca geri döndü, Teğmen Makri ve 7 adamı daha getirdi. Bu parti nehir ağzından yolda korkunç hava koşulları yaşadı. Anadirsa ve üyelerinden biri, Robinson adında bir adam, öldü. Yerleşimin yaklaşık 150 verst doğusunda bir fırtına. Bedeni geride kalmıştı. Bush'un önceki dönemde inşa ettiği evlerden birinde gömülmemiş Samır ve yoldaşları ilerlemeye devam etti. Anadirsa varır varmaz Miyan'a gönderildiler ve Mart ortasında 2 grup birlikte o nehrin kıyılarına kesip dağıtmışlardı 3.000 direk. Ancak Nisan ayında erzakları tekrar kullanılmaya başladı. Kısa sürede, yavaş yavaş açlığın eşiğine düşürüldükler ve Bush, birkaç mutsuz maçla Giziga için ikinci kez başladı. Yarı aç ve yorgun köpek takımları, daha fazla erzak almak için. Sırasında yokluğu ise Miyan'daki talihsiz taraflar tarafından ele geçirildi. Kendilerine bakıyor ve son yemeği yedikten sonra ve daha önce kendilerine gönderilen 3 atı yediler. Anadisk, kendilerini umutsuz bir umutla organize ettiler ve yola çıktılar. Yerleşim için kar ayakkabılarıyla çalışıyordu. Yürüyüş için berbattı yarı aç adamlar ve varış noktalarına varmalarına rağmen güvenlik, tamamen bitkin düşmüşlerdi ve yaklaştıklarında köy 100 metre bile yürüyerek düşmezdi. Anadirk'ta az miktarda rengeyi eti ve Teğmen dönene kadar bu etiyle yaşadılar. Mayıs ayında Giziga'dan erzaklarla gelen bir Bush. Böylece sona erdi. Kuzey bölgesinde ikinci kışı yaptı.
Pratik açıdan sonuçlar endişeliydi, neredeyse tamamen başarısızlıktı. Ama subaylarımızda ve askerlerimizde bir cesaret, azim ve hak ettiği ve daha fazlası altında yaşanan zorluklara sabırla dayanmak elverişli himayeler en parlak başarıyı elde ederdi. Şubat ayında, Bay Norton ve adamları çalışırken Miyan Nehri'nde termometre 40 dereceden fazla gösterdi. 21 günün 16'sında sıfırın altında kalmış, 5 kez battı -60 derece ve bir kez -68 dereceye kadar, yani donma noktasının 100 derece altına kadar su. Kar ayakkabılarında çubukları kesmek, sıcaklık aralığında 40 dereceden 60 dereceye kadar sıcaklık başlı başına erkekler için küçük bir sınama değildir dayanıklılık, ama buna açlık ve tam açlık tehlikesi, mükemmel bir vahşi doğada, insanı geçiyor dayanıklılık ve tek şaşırtıcı olan Norton ve McCree'nin onların başardığı kadar çok şey başardılar. Anadirk'tan döndüğümde, 15 Aralık'ta Giziga'ya ulaştım, 16 günlük zorlu ve yalnız bir yolculuktan sonra. Özel bir kurye Yakutsk'tan yeni gelmişti, mektuplar ve emirler getirmişti binbaşı Abaza. Valisinin onayı ve işbirliğiyle başarılı olmuştu. O eyalet, 3 yıl süreyle 8 kişilik bir kuvvet tuttu. 100 Yakut işçisi, sabit bir ücretle 60 ruble veya yaklaşık her adam için yılda 40 dolar. Ayrıca 300 satın almıştı Yakut atları ve eğerler, ayrıca muazzam miktarda malzeme ve ekipman ve geçim için çeşitli malzemeler atlar ve işçiler. Bu adamların bir kısmı çoktan yoldaydı, Okhotsk'a gönderildi ve tüm kuvvet ardışık olarak oraya gönderilecekti. Müfrezeler mümkün olduğunca hızlı ve oradan dağıtıldı hattın tüm güzergahı. Elbette, bu büyük yerli işçi gücünü yetenekli Amerikalıların altına koydu müdürlük ve tüm partilerimizde yeterince ustabaşımız olmadığı için 5 ya da 6 çeteden fazlasını denetlemeye karar verdi. Binbaşı Abaza Petropavlovs'a yelken açan subaylar için bir kurye göndermek San Francisco'dan Kabuk Onward'da ve onun varsayımında olduğu o gemiyle Kamçatka'da karaya çıkarıldı. Bu yüzden bana şu yapmamı söyledi, bu adamların Petropavlov'dan Petropavlovs'a taşınması için düzenlemeler Giziga, 50 ya da 60 kişinin kabul edilmesine hemen hazırlanmak Yakut işçiler, Yams'a 600 ordu erzakı göndermek Amerikan partimizin geçimini ve 3000 pound Şubat ayında oraya varacak Yakutlar grubu için çavdar unu. Tüm bu talepleri doldurmak için elimde yaklaşık 15 kişi vardı köpek kızakları ve bunlar bile erzakla birlikte Penjina'ya gitmişti. Teğmen Bush'un kurtarılması. Rusların yardımıyla Vali 2 kazakı Petropavlovs'a göndermeyi başardım. Onward tarafından orada bırakıldığı varsayılan Amerikalılar ve yarım düzine korak, Yams'a erzak taşımak için vardı. Teğmen Arnold bizzat 600 erzak için kızak gönderdi. Bu yüzden Teğmen Sandford'a ikmal etmek için kendi 15 kızağımı korudum ve şu anda kuzeydeki Tilgay Nehri'nde direk kesen parti Penjinsik Körfezi. Aralık ayının sonlarında bir gün, Dodd ve ben dışarıdayken yerleşimin üstündeki nehirde, bir köpek ekibini eğiten bir haber Kamçatka'dan bir Amerikalının geldiğini bize getiriyor uzun zamandır kayıp olan Havlak'tan haberler ilerleye ve grup Petropavlovs'a çıktı. Herkesle birlikte köye aceleyle geri dönüyor olası hız, söz konusu Amerikalı Bay Louis'i oturmuş halde bulduk evimizde rahatça çay içiyordu. Bu girişimci genç adam, bu arada, tamamen alışık olmayan bir telgraf operatörüydü. Zorlu bir hayata kadar, Rusça konuşamadan bile geçemiyordu. Kışın ortasında, Kamçatka'nın tüm vahşi doğasını tek başına dolaştı. Petropavlov'dan Giziga'ya. 42 gündür yolda olmuştu ve köpek kızaklarıyla neredeyse 1100 mil yol kat etmişti. Hiçbir şey yoktu, birkaç yerli ve Tigil'den bir kazak dışında yoldaşları vardı. Görünüşe göre bu başarıya çok mütevazı bakmaya eğilimli, ama bazı saygılarım, birinin şimdiye kadar yaptığı en dikkat çekici yolculuklardan biriydi. Şirket çalışanlarının işlerinden sorumlu. Onward, tahmin ettiğimiz gibi, Giziga'ya ulaşamadığı için devam etti. Mevsimin geç kaldığını belirterek yükünü boşalttı ve yolcularının çoğunu Petropavlovs'a indirdi ve Bay Louis parti başkanı tarafından durumlarını binbaşıya bildirmek üzere gönderildi. Abaza ve ne yapmaları gerektiğini öğrenin. Bay Louis'in gelişinden sonra özel önemli bir şey yaşanmadı Mart ayına kadar. Arnold Yams'ta, Sandford Tilgay üzerinde ve Buchanadisk, ellerindeki az sayıdaki adamla bazı işleri başarmaya çalışıyorlardı. Ancak derin kar fırtınaları, son derece soğuk hava ve genel olarak erzak ve köpek eksikliği nedeniyle çabaları çoğunlukla sonuçsuz. Ocak ayında 12 veya ile bir geziye çıktım. Sandford'un Tilgay üzerindeki kampına 15 kızak gönderdi ve bunu denedi. Partisini Giziga'ya 30-40 verst daha yakın başka bir noktaya taşıyor.
ama Kuhl bozkırında şiddetli bir fırtınada parçalandık, dağıldık ve hepsi ayrı ayrı kayboldu. 4 ya da 5 dolaştıktan sonra günler boyunca sürüklenen kar bulutları içinde köpeklerimizi bile gözden geçiriyordu. Sanford grubunun bir kısmıyla birlikte Tilgai'ye döndü ve ben kalan kısmı ise Giziga'ya verildi. Şubat ayı sonlarında Kazak Kolmogorov Petropavlovk'tan geldi, Kamçatka'ya Onvırd tarafından indirilen 3 adamı getirdi. Mart ayında Yakuts'tan özel bir kurye ile başka bir mektup aldım ve binbaşı Abaza'dan daha fazla emir. 800 işçi çatışmaları hızla Okhotsk'a gönderiliyordu ve daha fazlası 150 kişi zaten o yerde ve Yams'ta çalışıyordu. Ekipman ve kalanların taşınması hala onun kişisel denetim ve bunun imkansız olacağını yazdı. O kış Giziga'ya dönecekti. Yine de gelebilirdi, hatta Giziga'nın 300 verst batısında bulunan Yamsık yerleşimi ve 12 gün içinde o yerde buluşmamı istedi. Mektubunun alınması. Hemen bir Amerikalı yoldaşla başladım adını Lead olarak aldı, 12 günlük köpek maması ve erzak aldı. Giziga ile Yamsık arasındaki ülke tamamen farklıydı. Daha önce Sibirya'da gördüğüm herhangi bir karakter olarak ortaya koymuştur. İşte Giziga ile arasındaki kadar büyük ıssız ovalar değildi Anadisk ve Kamçatka'nın kuzey kısmında. Aksine, Okhotsk denizinin tüm kıyısını, yaklaşık 600 mil batıda Giziga'nın engebeli ve kırılmış, neredeyse geçilmez bir vahşi doğasıydı dağlar, derin vadiler ve vadilerle kesişen ve ağır yoğun çam ve karaçaçamla kaplı ormanlarla kaplı. Stanavoy Sıra Dağları Çinlilerden Okhotsk denizi çevresini saran dağlar sınır, kıyı hattına yakın her yerde tutar ve aralarına gönderir yan tarafında yüzlerce küçük nehir ve dere akan kıvırlar derin ormanlık vadilerden denize doğru. Yol, ya da daha doğrusu Giziga'dan Yams'a giden güzergah, tüm bu akarsuları geçer ve dik açılarda yan çıkıntılar, büyük dağ sırası ve deniz. Bu sıralar arasındaki çoğu ayırıcı sırt dereler sadece yüksek, çıplak su havzalarından ibaret olur ve kolayca çaprazlandı, ama bir noktada, yaklaşık 150 verst batıda Giziga, merkezi Sıradağ bölgesi deniz kıyısına kadar uzanır, büyük bir kol 2500 veya 3000 feet yüksekliğindeki dağlar tamamen yol. Bu dağların eteklerinde derin, kasvetli bir vadi uzanır Viliga olarak bilinir ve üst ucu merkezi Stanavoy'u delip geçer menzil ve bozkırlar arasında birikmiş rüzgarlara bir çıkış sağlar ve deniz. Kışın Okhotsk denizinin açık suları dağların kuzeyindeki donmuş ovalardan daha sıcak, havanın eski yükselir ve daha soğuk bir atmosfer vadiden geçer. Viliga onun yerini alacak. Yazın, denizin suyu hala erimemiş buz yığınlarıyla soğuk, arkasında büyük bozkırlar dağlar bitki örtüsüyle kaplı ve neredeyse sıcak sürekli güneş ışığı ve rüzgarın yönü tersine. Bu nedenle Viliga Vadisi şu şekilde değerlendirilebilir iç bozkırların içinden geçtiği büyük doğal bir nefes alma yuvası yılda bir nefes al. Başka hiçbir noktada Stanavoy serisi buna olanak sağlamıyor havanın ileri geri geçebileceği bir açıklık. Bozkırlar ve deniz, doğal bir sonuç olarak bu vadi süpürüldü neredeyse kesintisiz bir fırtına tarafından. Hava her yerde ise sakin ve hareketsiz, rüzgar Viliga'dan mükemmel bir şekilde esiyor kasırga, dağ yamaçlarından büyük kar bulutlarını koparıyor ve onları denize kadar uzaklaştırıyordu. Bu yüzden herkes tarafından korkulur oradan geçmek zorunda kalan yerliler ve her yerde ünlüdür Kuzeydoğu Sibirya'yı, Viliga'nın fırtınalı kanisi, olarak tanımladı. Giziga'dan ayrıldıktan 5. gün küçük grubumuz arttı bir Rus postilyen ve yıllık taşıyan 3 ya da 4 kızak tarafından Kamçatkan postası, korkunç Viliga dağlarının eteklerine yaklaşıyordu. Derin kar nedeniyle ilerlememiz eskisi kadar hızlı değildi bekleniyordu ve ancak 5. gece, yolcuları barındırmak için inşa edilmiş küçük bir yurta, nehrin ağzına yakın bir yere ulaşabildik. Topolovka, Viliga'dan 30 verst uzaklıkta. Burada kamp yaptık, içtik çay içtik ve pürüzlü tahta zeminde uzanıp uyumaya başladık, yarın zorlu bir günün bizi beklediğini bilmek.